Bravo Education kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte Milano'da öğrenci olarak bir günüm nasıl geçiyor ve Eylül sınavlarıma nasıl hazırlanıyorum bunu göstereceğim. İsterseniz hadi başlayalım. Şimdi bugünlük ders çalışmamız bu kadardı. Biraz da size İtalya'daki sınav sisteminin nasıl çalıştığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra da size Milano'daki öğrenci yaşamı ile ilgili birkaç soruyu cevaplamak istiyorum sıkça sorulan. İtalya'da sınav sistemi nasıl işliyor? Türkiye'den farkları neler? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar İtalya'da vize ve final muhabbeti yok. Direkt İtalya'da mesela bir sınava girdiğinizde direkt final sınavına giriyorsunuz ve onu geçerseniz direkt dersi geçmiş oluyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi vize sınavını ilk vizeye girip sonra finale girip ortalaması alınıp bir notunuz girilmiyor sisteme. Yani direkt siz bir sınava giriyorsunuz. Ondan aldığınız not sizin direkt sisteminize işliyor. Şimdi Türkiye'den bir diğer büyük farkı da şöyle diyebiliriz ki bir dersi alıp geçemediğinizde siz o dersi yine seneye eğer güzde aldıysanız güzde ya da baharda aldıysanız baharda değil siz istediğiniz zaman bu dersi verme hakkına sahip olabiliyorsunuz. İtalya'da üniversite okumanın en büyük avantajlarından biri de sınavlar hakkında böyle esneklikler olması. Peki bu sınav esnekliklerinin bir bedeli var mı? Tabii ki de var. Sınavlar Türkiye'deki üniversite sınavlarından tabii ki de çok daha zor oluyor. Çünkü sadece bir sınava dayalı oluyorsunuz ve bütün bilginiz o sınava dayalı olarak ölçülüyor. Sonuç olarak da sınav bir sınava dayalı ölçüldüğü için de sınav tabii ki de zor oluyor. İçinde her şey mümkün oldukça oluyor ve sizin çoğu şeyi bilmeniz gerekiyor ders hakkındaki geçebilirsiniz. Peki kaç tane sınava girme hakkımız oluyor? Biraz da ondan bahsedelim. İtalya'da üniversite okumanın en sevdiğim yanlarından biri de İtalya'da üniversitede sınavlara girerken birden çok hakkımın olması yıl içerisinde. Arkadaşlar ilk dönem Aralık ayı gibi bitiyor. Aralık ayı dönem bittikten sonra sizin Ocak ve Şubat ayı boyunca sınavlarınız oluyor. Belli sınav tarihleri oluyor ve siz girmek istediğiniz sınavlara 2 kere girebiliyorsunuz. 2 farklı tarih oluyor. Birisi ocağın ortasında sınav döneminin başında oluyor. Bir de sınav döneminin sonunda oluyor ki diğerine de çalışabilirsiniz ilkinde geçemediyseniz. Sizin yani ilk dönemde 2 kere birinci dönemin sonunda girme hakkınız oluyor. 2 kere ikinci dönemin sonunda yani Haziran-Temmuz sonuna kadar uzayan bir şekilde 2 kere de o zaman girme hakkınız oluyor. Ve yıl sonunda da kalan dersleriniz varsa hala benim girdiğim gibi şu an Eylül ayında girmeniz gereken sınavlarınız oluyor. Yani onda da 2 kere girebiliyorsunuz. Tabii bu bölümden bölüme değişiklik gösterebiliyor sınav tarihleri, sınav sistemleri. Ya da bazı bölümlerde daha fazla oral sınavlara girmeniz gerekebiliyor yazılı sınavlardan ziyade. Fakat bunların sayısı genelde değişmiyor. Oral sınava da 2 kere girebiliyorsunuz. Yazılı sınava da 2 kere girebiliyorsunuz. Fakat tabii ki de değişiklik gösteriyor. Bu bölümden bölüme değişiklik gösterdiği için siz okulun web sitesinden takip etmeyi kesinlikle devam edin. Peki bu sınavlara nasıl hazırlanılır? Ne yapmanız gerekiyor? Birkaç ipucu vereyim size. İtalya'daki sınavlara hazırlanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri bence istikrar.
İtalya'da üniversite sınavlarının ben zor olduğunu düşünüyorum. Zor olduğu için de istikrarlı bir çalışma gerektiriyor ve dersleri takip etmeniz gerekiyor. Şöyle gerekiyor. Bazı derslere gerçekten gitmeniz gerekmiyor ya da çok uzun vakit alıyor ya da siz kendiniz çalışarak daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ya da sistemde materyal yeterli olduğu için sizin tek başınıza çalışmanız da bir şey değiştirmiyor. Benim çoğu dersim aslında öyle. Laboratuvar derslerimden çok verim alamadığım için maalesef ben kendim çalışmayı yeğliyorum. Birazcık zor oluyor. Bazı şeyleri bulması vesaire zor oluyor. Fakat yapay zeka uygulamalarıyla vesaire bazı notları her şeyi bir araya koyduğumda yine bir şekil kolay oluyor benim için ve daha iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Onun dışında yapabileceğiniz diğer şey son günlere bırakmamak. Son 1-2 hafta içinde ders çalışarak sınavı geçmeniz genellikle mümkün olmuyor. Türkiye'de çıkmış soruları vesaire çözdüğünüzde vizeyi, finali bir şekilde geçip yapabildiğinizi biliyorum. Ben Türkiye'de hiç eğitim almadım fakat arkadaşlarımdan vesaire bunu duyuyorum. Fakat burada öyle bir şey mümkün olmuyor. Çok kez de denedim. Olmuyor yani. Sizin istikrarlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Bu en önemli kural. Bir diğeri de notlar aslında sistemde çok olmuyor. Yani mesela bizim e-learning platformumuz var Kiro adında, Pavia Üniversitesi, Milano Üniversitesi'nde vesaire kullandı. Oradan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Fakat ben onun yeterli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sınıf arkadaşlarınızla mutlaka bir iletişim içinde kalmaya dikkat gösterin ki sizin de biraz daha notlarınız ve dersi nasıl işlediği konusu hakkında biraz fikriniz olsun. Derse katılmıyorsanız eğer bile. Çünkü bu sizi çok güzel bir şekilde kurtarabiliyor. Bazen hocalar notları derste bahsediyor fakat platforma yüklemiyor vesaire. Ya da sınıf arkadaşlarınızın arasında dolaşan notlar ya da çıkmış sorular oluyor eğer sistemde olmuyorsa. Bu size çok büyük kolaylıklar sağlayabilir. Buna da dikkat etmeyi unutmayın. Tamam o zaman. Eğer ders çalışmayı bitirdiysek şimdi de biraz da Milano'da okumak hakkında sıkça sorulan soruları cevaplayalım. Şimdi ilk ve en çok sorulan soruyla başlayalım. Milano pahalı mı? Ya evet arkadaşlar. Şimdi İtalya genel olarak diğer Avrupa ülkelerine nazaran ucuz bir ülke. İspanya ve Portekiz'den daha ucuz değil tabii ki de. Fakat Avrupa geneline baktığınızda, Kuzey Avrupa ya da İskandinavya vesaire baktığınızda tabii ki de çok daha ucuz. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden de ucuz. Fakat İtalya nazarında tabii ki de pahalı fiyatlar. Milano'da oda fiyatları, genel olarak kiralar, faturalar tabii ki de yüksek arkadaşlar. Bir oda için 600-800 euro ücret ödemeniz gerekebiliyor. Onun dışında çoğu insan tabii ki de biraz daha şehrin dışında yaşamayı tercih ediyor. Çünkü ulaşım olanakları gayet iyi. Çok zorlanmıyorsunuz. Çok uzun sürmüyor tabii İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek gibi. O yüzden ben Pavia'da yaşamayı tercih ediyorum. Benim kursumdan da kaynaklı olduğu için benim Pavia'da yaşayıp Milano'da okuma gibi bir lüksüm vardı. Okulumun bana sağladığı fırsatlardan dolayı. Fakat genel olarak Milano'da kiralar yüksek. Genel günlük harcadığınız ücretler bir tık daha İtalya genelinde daha pahalı olduğu için Milano pahalı diyebiliriz. Fakat eğer İstanbul'da okumak istiyorsanız ve burssuz vesaire okuyacaksanız, günlük her gün bir harcama yapacaksanız İstanbul'a nazaran çok daha ucuz diyebiliriz. O zaman ikinci sorumuza devam edelim. İtalyanca bilmek şart mı? Şimdi bu soru da şehirden şehire, bölgeden bölgeye göre değişebilecek bir soru. Milano özelinde cevaplayacaksak bu soruyu arkadaşlar, Milano'da İtalyanca bilmeniz şart değil. Çünkü burada çok fazla uluslararası öğrenci var ve zaten burası da iş yeri ve modanın başkentlerinden biri olduğu için sürekli bir sirkülasyon oluyor. Turistik anlamda da gelişmiş bir şehir olduğu için sizin İtalyanca bilmeniz şart değil. İngilizce ile de yaşamınızı devam ettirebilirsiniz. Ve İngilizce'de bir sürü tabii ki de üniversite bölümü burada bulunmakta. O zaman üçüncü sorumuza devam edelim. Sosyal hayat nasıl? Şimdi arkadaşlar, sosyal hayatın ben Milano'da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sürekli bir etkinlik, sürekli yapabileceğiniz bir şey. Şehir çok çok büyük olmasa da yine sürekli bir şeyin olduğu bir şehir. Çok güzel mekanlar, çok güzel kafeler, okul etkinlikleri vesaire oluyor. Yani birden fazla da üniversite olduğu için sürekli bir etkinlik var yani. Yapmak istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Ucuzu da var, pahalısı da var. Çok eğlenceli etkinlikler var, doğa içi etkinlikler var. O yüzden ben Milano'nun sosyal anlamda yeterli bir şehir olduğunu düşünüyorum tabii ki. Bir diğer can alıcı sorumuza devam edelim. Ev bulmak kolay mı? Arkadaşlar bu soruya kısaca cevap vereceğim. Hayır, ev bulmak kolay değil.
Neden kolay değil? Çünkü sizden genellikle referans istiyorlar. Milano'da herkese varıyor. Güzel bir ev bulmak zor. Şehrin merkezi biraz tehlikeli olduğu için insanlar biraz daha ideal yerlerde yaşamak istiyor. Orada da çok fazla rekabet oluyor. Referans vesaire istiyorlar. Sizin bunu karşılayıp karşılayamayacağınızı merak ediyorlar. Yabancı olarak ev bulmak genellikle Milano'da zor fakat imkansız değil tabii ki de. Biraz bir araştırmanın, biraz bir İtalyanca bilgisinin ardından 1,5-2 ay içerisinde bulabilirsiniz. Ya da Türk grupları vesaire sorduğunuzda çok da zor olacağını düşünmüyorum. O zaman son sorumuza da cevap verelim ve bitirelim. Part-time iş ya da full-time iş bulmak mümkün mü? Tabii ki de bu sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinize, İtalyanca dil bilginize ve kendi yeteneklerinize bağlı olarak değişecek bir soru tabii ki de. Hizmet sektöründe bir iş biliyorsanız ek olarak yapabileceğiniz tabii ki de kafeler vesaire var. Bir sürü olanak var. Eğer İtalyanca biliyorsanız ve hizmet sektöründe vesaire gelişmişseniz hızlı bir şekilde part-time iş bulabilirsiniz kendinize ekstra para kazanmak için. Fakat eğer İtalyanca bilginiz yoksa İtalya'da genel olarak iş bulmak zor. Ama Milano tabii ki de diyebiliriz ki iş fırsatları olarak diğer şehirlerden çok daha fazla imkan sağlıyor size diyebilirim. Milano'da öğrencilik hayatı hakkında sıkça sorulan sorular bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık videomuz bu kadardı arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.